Herkese merhaba. Yavaş yavaş katılımcılarımız geliyorlar. Bizleri yalnız bırakmadılar bugün. Çok çok teşekkür ederiz. Bir 30 saniye daha bekleyeceğim ki katılımcılar düşmeye devam etsinler diye. 10 Aralık. Tamam. Okey, teşekkürler İhsan. Tamamdır, sağ olun. Bizler de bugünü geçtiğimiz dönemde hazırladığımız rehberi tanıtarak ve iş dünyası için insan haklarının önemini bir kez daha vurgulayarak kutlamak istedik. Ahmet Bey, isterseniz sözü size bırakayım. Memnuniyetle. Anladığım kadarıyla simultane tercüme olacak bu şeyde. Ben genel olarak Türkçe konuşmayı tercih ettim. Şöyle başlayalım. Değerli katılımcılar ve hakikaten çok değerli panelistlerimiz var bugünkü gündemimizde. Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü. Tam 72 yıl önce bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ilan etti. Bu beyannamenin içeriği neydi? Bir kere daha hatırlamak için konuşalım. Irk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi ve diğer görüşler, ulusal veyahut da sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrım gözetmeksizin herkesin doğal insan haklarına sahip olduğunu ilan ediyor bu beyanname. Bugün bizler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne olan bağımlılık da olabilir bu tabii, eşit ve adil bir dünya için duyduğumuz arzuyu ve iş dünyası olarak bir kez daha yenilemek ve birbirimizden ilham almak üzere bir araya geldik. Bizlere katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. İnsan Hakları UN Global Compact'te başlangıç noktamız, imzacı kurumların taahhüt verdiği 10 ilkenin ilk ikisi iş dünyasına insan haklarına yönelik sorumluluk ve desteklerine odaklanıyor. Hayal ettiğimiz adil ve sürdürülebilir bir dünya için pusulamız olan sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 10'uncusu ise ülkelerin kendi içindeki ve ülkeler arasındaki eşitsizlikleri azaltmayı amaçlıyor. Bunu başarabilmek için toplumdaki tüm dezavantajlı ve dışlanmış toplulukları kapsayacak şekilde eğitim, sağlık, gelir dağılımı ve yoksulluk ve istihdam gibi konularda eşitsizlikleri yaratan alanların tümüne odaklanmamız gerekiyor. Sorumlu iş dünyası olarak kapsayıcı bir ekonomiyi inşa etmek, etki alanlarımıza değişime liderlik etmek için elimizde işte bu çerçeve mevcut. Bu kurucu belgeler ve küresel amaçlardan aldığımız ilhamda var gücümüzle çalışırken bu yıl çok büyük bir testle, hiç tahmin etmediğimiz, beklemediğimiz bir testle karşı karşıya geldik. Cambridge Dictionary'e göre bu yılın kelimesi karantina. Merriam-Webster içinse bu yılın kelimesi pandemi oldu. Bu yılımızı şekillendiren COVID-19 bir sağlık krizi gibi ortaya çıksa da hepimizi sosyal, ekonomik ve insani açıdan birçok alanda etkiledi. Öncelikle bizlere dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleşen bir felaketin ne kadar çabuk tüm dünyanın sorunu haline gelebileceğini ve küresel ekonominin zincirin en zayıf halkası kadar güçlü olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Günlük operasyonlarımızda ise bireyler, çalışanlar ve liderler olarak bir yandan işimizin devamlılığını sağlamaya çalışırken, diğer yandan insan hakları açısından kimi zorluklarla, aslında birçok zorluklarla karşılaştık. Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini sağlama, esnek ve uzaktan çalışma düzenlemeleri, çalışanlarımızın fiziksel, ruhsal ve psikolojik iyilik halinin korunması, ayrımcılık ve şiddetin önlenmesi gibi alanlarda hızlıca düzenlemeler yapmak zorunda kaldık. Global Compact Türkiye olarak bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için UNDP Türkiye, İLO Türkiye ve Hedefler için İş Dünyası Platformu işbirliğiyle COVID-19 hızlı öz değerlendirme aracını Türkiye şartlarına uyarlayarak Türkçe'ye çevirdik. Araç, şirketlerin COVID-19 ile ilgili uygulamalarını insan hakları perspektifinden değerlendirebilmelerini sağlıyor. Şirketlerin anonim olarak da doldurabileceği, herkes için açık ve anlaşılabilir bir kontrol listesinden oluşan bu aracı tüm iş dünyasının kullanımına sunduk.
Yıl boyu bu yönde çok yüzlü bir krizle mücadele ederken ve krizden insanı merkeze alan bir çıkış için çalışırken 2020 yılının sonuna doğru gelen aşı haberleri bizlere mutluluk ve umut verdi. Öte yandan aşıya erişim tartışmaları da bizlere yeniden eşitlik, adalet ve insan hakları gibi temel kavramları hatırlatıyor. Çünkü bu en temel hak ve ihtiyaçları dünya genelinde herkes için sağlayamazsak hiçbir ülkenin tek başına bunlara ulaşması mümkün olmayacak. Martin Luther King Jr.'ın da dediği gibi dünyanın bir yerindeki adaletsizlik aslında her yerdeki adalete, her yerde hüküm sürmesi gereken adalete bir tehdit. 2021 yılına doğru gün sayarken bu 2020'nin son günlerinde küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Küresel amaçlara ulaşmak için son 10 yılı geride bıraktık. Bu 10 yıl içinde kaydedilen ilerlemeye rağmen hala olmamız gereken noktada değiliz. Eğitimde eşitsizliklerle mücadelede 40 yıl, açlıkla mücadelede 25 yıl geriye gittik. Toplumsal cinsiyet eşitliği içinse COVID-19 öncesi dahi 257 yıla ihtiyacımız vardı. Bugüne kadar edindiğimiz kazanımlar gerçekten tehdit altında. Bulunduğumuz noktadan geri düşmemek için olağan dönemlere ve kriz zamanlarında fark yaratmamız gerekiyor. Şirketleri her durumda sürdürülebilirlik yolculuğunda desteklemek ve onlara yol göstermek, birlikte daha adil bir geleceği inşa etmek için Global Compact Türkiye olarak var gücümüzle toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre, sürdürülebilir finans, inovasyon ve çeşitlilik ve kapsayıcılık alanlarında çalışıyoruz. Çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışma grubumuz geçtiğimiz günlerde İş Dünyası Çeşitlilik ve Kapsayıcılık rehberini yayınladı. Bugün sizlere tanıtacağımız rehberimiz tüm çalışanlar için daha adil ve eşit çalışma ortamları sunarak çalışanlarının tam potansiyelini ortaya çıkarmalarına imkan vermek isteyen tüm şirketlere yön göstermeyi amaçlıyor. İlk olarak Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Forumu'nda tanıttığımız bu rehber, ulusal ve uluslararası mecralarda oldukça büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu arada bu vesileyle Demet Hanım ve Mustafa Bey'e çeşitlilik ve kapsayıcılık alanındaki çalışmalarımıza liderlik ettikleri için, çalışma grubu üyelerine ise tüm katkıları için gönülden teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle rehberimizin detaylarını paylaşacak çok değerli konuşmacılarımızla iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma amacı 10 insan hakları ve 10 ilke çerçevesinde daha adil bir dünya için nasıl katkı sunabileceğimizi konuşuyoruz. Bugün bizlere bu webinara katıldığınız için sizlere tekrar teşekkür ediyor. Sizleri gönülden saygıyla selamlıyorum. Bundan sonra sözü iş dünyasının insan haklarının tesisindeki rolü değerlendirmek ve bizlere yeni ufuklar açmak üzere Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Dante Peschi'ye bırakıyorum. Tekrar çok teşekkürler ve umarım ki çok iyi bir webinar, hepimizin faydalanacağı bir webinar olur. İyi günler diliyorum. Thank you very much. Thank you for the invitation. There it is. Okay, thank you very much for the invitation. I'm Dante, broadcasting from Chile in South America. I'm the Vice Chair of the Working Group on Business and Human Rights, and I appreciate very much this invitation. And I would like to start my reflection with some opening remarks regarding business and human rights. Almost 10 years ago, the 16th of June, 2011, the Human Rights Council unanimously endorsed the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, not creating any new obligation or setting any new rights, let's say, but clarifying the relationship between respecting human rights and business. And the guiding principles provide us with lens to how to understand what is the role of each one of the players in society. The important role under Pillar 1 of governments, and governments setting the stage, clarifying expectations, creating the enabling environment,
for respecting human rights, and that is a pillar under obligations of the state that includes all the economic activities under the control of the state directly, like public procurement, state-owned enterprises, etc. And the pillar 2 is related to business, both private, state-owned, big and small, national, transnational, in terms of clarifying their responsibility to respect human rights through due diligence, throughout their value chain, and by conducting due diligence, which is a process to understand your impacts and proactively avoid the negative impacts, and hopefully maximizing the positive ones. And finally, the third pillar of the guiding principles is related to access to justice or remedy. So when the state duty to protect human rights fails, or when the business responsibility to respect human rights fails, what happens to real people in terms of accessing justice that can be state-based or non-state-based? So that is the starting point of the guiding principles. And we are in the 10th year right now, towards June 2021. And we're doing two things right now as a working group, which I'm part of. We're 5 members. One is doing a stock-taking exercise of the first 10 years of implementation of the guiding principles. So basically understand what has worked and what has not worked, and where the challenges remain and where we can do a better job. And the second component is developing, based on participation from all over the world, a roadmap into the next decade of global implementation. So where there are promising developments, take them into scale, and understanding the challenges and the obstacles and overcoming them actively or proactively. So that's where we are right now. And one of the conclusions of the evaluation of the first 10 years is that we need an enabling environment for the respect for human rights by business. And we also need an enabling environment for access to remedy. And that is something that we don't necessarily have in the world. And we have identified a number of root causes. One root cause of why we're not making enough progress, despite some, let's say, promising developments and some innovations taking place. We're clearly not in zero. We are making some level of progress. One of the root causes is corruption, and another root cause is inequality. So when we have a society that is both, that has a relatively high level of corruption and where we have social inequality, we don't have the right conditions for aspiring realistically to build solutions looking into the future. Why? Because we have this root causes that reflects poor or insufficient level of governance and conditions that are simply not there for addressing societal challenges as the respect for human rights by business implies. In this, our approach as working group, looking at the business and human rights landscape and connecting it to the SDGs, first we have SDG 17, which is a call for coalition building, for collaboration, for looking after solutions in a participatory way, an inclusive way. But then we as working group have issued a number of declarations and statements regarding the next needed goal to address before going into the more operational ones, like number 10, fighting against inequality, which is goal 16. It's called peace, justice, and solid institutions. Without solid institutions or strengthening institutions, we are building solutions with weak foundations, which means that those solutions that we're looking after, let's say fighting inequality or promoting an inclusive society, is being built on top of foundations that are weak. Therefore, they are at high risk of actually failing along the time. Around the corner, there might be political changes and there will be challenges that will not allow those solutions to actually be fully implemented in the long run where we need them to be implemented. But also we are reflecting on the piece of that goal, which is justice. And we're reflecting on historical justice in order to think about reparation and restoration, like historical injustice of gender inequality or discrimination, but also
race discrimination or religious discrimination or social discrimination or lack of equality linked to class. So so what we're thinking about in terms of justice is historical justice to repair and to restore wrongdoing of the past, but also intergenerational justice when we think into the future, how the future should look like in terms of future generations and even the ones that have not been born yet. So here is squarely what we're discussing is social justice. And what we see around the world is mostly a culture, in some places less of it, in some places more of it, a culture of sexual discrimination, historic discrimination, race discrimination, religious, class. So, and we have systemic discrimination against the majority actually of the population, because we have been heavily dominated by a small group of individuals, mostly white middle-aged men, like somehow me. Well, the vast majority of the population of the world have not lived through what in the US is called white privilege, which is clearly my own experience in my own country. Okay, and then the other element of inclusiveness, discrimination, and equality is what the OECD has called the broken elevator of social mobility. When the society and the youth in a society don't believe or give up the perspective of social mobility, let's say, based on your effort, you will go very far, and you will go as far as your capacity, not your race or your gender or your social class can get you. That creates a society that is vibrant, that actually moves in a positive direction. But when the opposite is the case, and when social mobility do any kind of factor regarding discrimination is not there, then you have a society that very easily runs into the arms of populism or any kind of other ism, including let's say social unrest and violence, which is of course a very bad and negative landscape for prospering as business. The guiding principles, as I said, provide us lens and how to address these challenges, the role of states in setting the stage, clarifying expectations, developing what we call the smart mix of measures, mandatory and voluntary measures, but also leading by example. And as a state owner, as a state business controller, etc. So getting your own house in order, let's say. But also clarifies the expectations for business in terms of also leading by example, doing the right thing, which is also the smart thing to do. I will, and it's the smart thing to do, especially in terms of inclusion and non-discrimination. We very clearly know that a vibrant society is better when everyone feels that they have a role to play, a positive role, and where their capacity can get you far enough. And we have been heavily dominated by group thinking and controlled by a small group of elite, including, as I said, my own type or my profile. And when we think about the equality and inclusiveness, just think about gender and the female contribution to the economy, and we will have a conversation later about that. Women count for 50% of the population, but also 95% of the disposable income of any woman accessing the commercial or the market gets reinvested in their own family. So it's the best investment by far to empower women, to provide all the access and breaking all the window, let's say the glass ceilings, in order to provide equal access in the way as women move up. But I will say that applies to race, and that applies to class, and that applies to different religions, etc. So finally, my reflection and looking into the future, and as we move into the conversation with Ms. Demet, which is a champion, and actually you yourself, you're showing that is possible, but you will tell us about your journey and your experience. But one first thing in terms of addressing inequality is acknowledgement of the problem. If we live in a bubble,
we don't see the problem. And we are blind to challenges because they are not our challenges. So the first thing is acknowledge that we have a challenge, that there is a problem. Second, look after solutions, but solutions based on evidence and not on sets of beliefs. So we might have pre-setting and prejudice. So we think things are a certain way, but what the evidence is telling us, and a very, let's say, normal, I will say, very basic thing is to ask and include the voice of those have had the practical experience of being discriminated, of not having equal opportunities, of being part of the broken elevator of social mobility, the ones that are suffering in this context. What is the practical experience, and what can we learn from that experience and their expectations? And regarding business, I will say is very straightforward. Lead by example, get your house in order. So in order to preach non-discrimination or inclusiveness, you should practice non-discrimination on your own and demonstrate that at the board level, at the operational or leading, let's say, C-suite level, the CEO and all the operational levels, and also at the operational level, how diverse it is. I'm part of a working group at the World Economic Forum. Also, the MIT has been part of that on human rights. And we are discussing, are the boards of our companies equipped with the right lens, with the right perspective, with the right set of competencies, with the right level of diversity in order to be able to see the problems and to lead and provide the mandate to the CEO and onwards to actually deliver on what is needed to be delivered. The conclusion is not, no yet, at least not yet. But at least there is an acknowledgement that we need to start from the top, not only preaching, but practicing and getting our own house in order, demonstrating by doing that we believe in something, and then, of course, exercising public and visible leadership and carry on, let's say, that message in very, very practical terms. So that was, let's say, my introductory remarks, and I would like to give the floor to Ms. Demet to share with us your practical experience. And I have three very short questions for you that we have discussed, of course, before. But if you want to pick on anything of what I just said or share your own practical experience, of course, that is something up to you. So the first question is, we see a momentum in increasing awareness on human rights and business. As a leader, as a business leader, from your point of view, what are the promising developments and practices that can be built on among the business? So what is going on that is actually good and promising that can help push this agenda forward and where we can learn from? So the floor is yours, Demet. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for your speech. You gave us a lot of inspiration and also great information about, what are the priorities, what are the key actions that we can take. So you gave us a great context today. So thank you very much for that. What I will say today will be very much parallel with what you already said. So diversity, inclusion, and human rights are included in the business world and leaders' top agenda nowadays. So we all see that. All companies are taking solid actions on these issues. For example, today, this panel is a good example also. Here, we are all together sharing knowledge and talking about what we can do more. And I would like to share also the practices that my company building related to our purpose. Our purpose is to build better futures for our people, clients, and communities using our skills, our experience, and our also our creative powers. So as WPP, recently we announced a list of commitments and actions to help combat the racial injustice and support people of color. We committed to take concrete action on each of the points made in the Call of Change open letter and establish a diversity review panel to stem the spread of stereotypes, especially in creative work, the advertising work. So we also commit to invest $30 million over the next 3 years to fund inclusion programs within WPP and also support external organizations as well.
So very recently, the Inclusion Council has been also formed to accelerate change throughout the whole company. So 20 members have been chosen to represent the world in which we live, and then to reflect the breadth of our global organization. I am one of these people, luckily. So our job is to advise our CEO, Mark Reed, and also to accelerate the change throughout our company. I think what is important is to give a voice to underrepresented group at the highest level of the organization. Recommend programs, policies, and initiatives that will systematically create a more inclusive and diverse workplace. And also provide input on leadership succession. If we see barriers against progress, we should work on removing them as well. It's also crucial setting aspirational targets for underrepresented talent to have a voice and to see that it's happening. So it starts with the commitment, as you also said, with the key leadership teams. But we know this needs go much further. So we all have to, take part in this journey. So it's a journey. I will give an example from myself. I've been, engaged and involved with diversity and inclusion conversation from the earlier years of my career. So I've started with gender equality, as you also said, in the World Economic Forum. I took part of that mission, actually. And then, being a woman in Turkey, starting from the very scratch in my career and, having this amazing journey now, doing a regional job, etc. So I was always involved, but very recently, what happened in June this year with Black Lives Matter. So I felt like I don't know enough. And, Dante, you don't know what you don't know. So you need to really put those lenses, as you said, to see things from that perspective. Now that I started getting more information, more knowledge about what's happening. I mean, where did it started and how we are not really seeing what's happening in the world, especially against our people of color. So that gave me a completely different perspective. So I have a mentor, which I'm working with her for the past maybe 4 months now. And, that gave me another lenses, another perspective to see things differently. So this is a whole journey on its own, starting with where we are. So collecting the data, the diversity data is quite important. And setting policies and measuring them by KPIs is very crucial. Again, an example from us, we started to work on a more robust centralized systems of gathering and reporting ethnicity data, which we will publish annually in our sustainability report as well. Mm-hmm. And, working on a framework to help everyone to deliver on each of the commitments, to increase the representation of diversity across the company at all levels, embed inclusion and diversity imperatives into the fabric, into the DNA of the company, and measure the progress, ensure accountability, and create sustainable momentum, which we can be also proud of, is quite important. In an ideal world, our employee in any company should know that equal opportunities in all our employment conditions for recruitment, employment processes, compensations and benefit, access to training, promotion, retirements benefit are equal for all employees. This is the ideal world. You're actually describing something that is quite remarkable, because it is happening in reality. In you yourself, your own personal journey is showing that this approach is possible, and it makes good business sense. So it's a rational, logical decision to be made, and it's possible to implement. And I just wonder, in the few minutes that we have, and maybe we can wrap up this conversation with you with this question. There are systemic obstacles. So you are describing a situation in a, let's say, somehow ideal world, which is, I will say, more an anomaly than the normal, in terms of business practices and equal opportunity and the possibility to thrive in a company. And you well said, to be humble, to learn and to study what you don't know, what is the evidence showing, and actually listen more than talking before acting, to make a better judgment of the challenges. So that all of that is really looks very good. So a question is about how to normalize what we see, because that's what the evidence is showing, but my own personal experience from Latin America, that what you're describing is not the normal.
And how can we make your description of a company that thrives, does well financially, economically, and at the same time creating equal opportunities, a path for, let's say, development and prosperity, actually, for everyone in the company. So how can you move from a case to a normal? How can you use the Global Compact platform and other business platforms to normalize practices that are not the normal for everyone? And also how you address the systemic challenges, because of course a company is not operating in a vacuum. It's operating in a context, and that context very likely has entrenches let's say a tradition of discrimination, non-equal opportunities, and actually pushing down very often people to remain, let's say, soft to power somehow. So I just wonder if you can reflect in how to address systemic challenges and a context that very often doesn't help what you're describing to actually happen and to be the normal, and how can you inspire and work with others and create a sort of a race to the top to transform and change the way in how business behaves in practice, and inspire and mobilize from, let's say, an inspiring case to normalize it and to make it become the common ground for everyone. Dante, what you've been asking is actually, it requires a very long answer, obviously, because that's a journey starting from the commitment of the top leadership, having the policies, having the frameworks, measuring, and also awarding at the end of the process. So it's a big journey. But what I would like to mention here, couple of things. First of all, I think the priority for us is the data, because we don't know what is the current situation in most cases. So when we don't have access to the real data showing the real picture, we don't know where to start from. So this is very key. But how we gather the data, how we make it relevant and insightful is also a key challenge, because there are legal roles in different markets. For example, if you do a regional role, you see it in different, you can't collect those data. There are limitations, and but this is very crucial to start by understanding the current situation. The second is the visibility and progression. I think this is also very important, because to take more accountability to ensure we have, for example, a range of diverse people in the events we organize or we are invited to attend. The people organizing these events need to be aware of the diversity issue. So we have to really be concerned about the visibility, which will also show progression. So, for example, all events in our company are now subjected to a guideline. We committed to ensure the future of industry, the creative industries, includes everyone, and that the diverse voices are also valued. That's important. So the other thing which is important, I think, as a key principle is the partnership and accountability. For example, could we all say that we will only have contracts with, for us actually, would be relevant in the UK, for example, with vendors who are transparent about the gender pay gap? Can we say that? If you're not transparent to providing this data, I'm not going to work with you. Can we say that? For now, probably we cannot say that, but we can start today with some small steps, like creating a common investment in openness and training with investment and cost share. So that's quite important. How do you activate the ecosystem? How you impact and influence the ecosystem? For example, in countries like Turkey's SMEs are at the great potential. We are also working very closely with SMEs under our Turkish network as well. So SME business from minority communities, female or minority-owned businesses who need insight, provide training, marketing, etc. So these are the things I think we can definitely help. And what we have done in Turkey with Global Compact Turkey chapter, actually, this is also important, because my first encounter with UNGC Turkey was in 2018, when I was invited to a roundtable, CEO roundtable meeting.
At that time, our former president, dear Mustafa Seçkin, so he organized this roundtable, inviting the CEOs all around the, business environment to discuss what would be, what can be done for human rights in work environment. So he started the conversation and we got engaged with conversation. And after that, when we got also in the board of UNGC in 2019, we established the Diversity and Inclusion Working Group for the first time. So the working group cooperates with the public and private sector and with civil society organizations to generate consciousness in the general public, and also to achieve complete and successful integration of the diversity and inclusion approach in the workplace. So in this year, in 2020, we've structured the sub-working groups as well, and they've identified the need for guidance and a reference in the business world on those issues, and decided to prepare the Diversity and Inclusion Guide for Business, which we are also promoting today, as Ahmet Bey also mentioned. In the period of 2019 to 2020, the working group defined like key clusters like human rights for LGBT plus individuals at work, inclusions of persons with disabilities at work, and secure employment and social integration of the refugees, for example, as the key main areas of activity. And, we will be still working on those groups further. Excellent. So I think this is my almost brief answer to your question. But I would also say one more thing, which is very much parallel with what you think. Everything starts with ourselves in this journey. So we need to really understand if we have any kind of unconscious prejudices, biases, discriminatory attitudes, and anything like that. So it's quite important for each of us to really understand that, and we really don't know what we don't know. So it's learning is quite important. And then also we need to give voice to the people, especially who works for our companies, if they feel like they belong to, if there is anything with, makes them feel uncomfortable with the environment. And if they really believe we do enough to include them and to also embrace them. I think these are my last couple of comments about No, I have to say, very inspiring. And actually, you're describing a journey that you're living, you're practicing, you're leading. So that is remarkable. And I think the impacting the ecosystem based on the practical experience and the journey of yourself and your colleagues at Global Compact Turkey, of course, that provides the right leadership and the right example to be multiplied and to be normalized. So I thank you very much for your participation, and I will give the floor back to Melda, because I believe that we will move into launching guidance for your corporate members of the network based on the practical experience and this assessment of priorities. So very happy to have been able to participate in this conversation that we just had. Of course, I will remain participating in the event, and happy to remain engaged with you at Global Compact Turkey in the years to come as we move into a next decade of global implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. So a very timely moment. Thank you very much again, and thank you for inviting me to engage with you today. Thank you. Thank you for having with us, Dante. It's much appreciated. Thank you. Yeah, thank you. Çok çok teşekkürler herkese. Demet Hanım ve Dante gerçekten ilham verici konuşmalar oldu. Ve gerçek hayattan da örnekler verilmesi aslında konunun ne kadar hayatımızın içinde olduğunun da göstergesiydi. Demet Hanım, aslında bahsettiğiniz mentor-mentilik ilişkisi, eğer webinar sırasında bir boşluğumuz olursa dönüp acaba oradaki tecrübeniz nasıldı diye bizimle paylaşırsanız çok da mutlu oluruz. Veya daha sonrasında onunla da ilgili sizinle küçük bir video çekmek isteyebiliriz. Çok teşekkürler tekrardan. Ben ismim Melda, Global Compact Türkiye Network'inin genel sekreteriyim. Bugün sizlerle biraz da bahsettiğimiz rehberi birazcık tanıtacağım. Ve ardından da harika bir panelimiz olacak sevgili Julie'nin moderatörlüğünde. Bahsettiğimiz rehber bizim çeşitlilik ve kapsayıcı çalışma grubumuzun altında faaliyet gösteren
ve aralarında şirketlerden, akademiden, STK'lardan da temsilcilerin bulunduğu bir grup tarafından aslında yazıldı. Burada birkaç kişiye özellikle çok teşekkür etmek isterim. Aysun Hanım'a, Emrah Bey'e, alt çalışma grubu üyelerimizden Özlem Mutlu Hanım'a, Ebru Şener'e, Ayşegül Yalçın Eriş, Hasan Kaya, Seza Eraydın ve Yalın Demirkaya'ya da ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gerçekten hepinizin emekleriyle rehberi buraya kadar getirdik. Yılbaşında başladığımız bu çalışmaya Covid gündemi girince aslında içine kriz dönemlerinde de çeşitlilik ve kapsayıcılık konusuyla ilgili neler yaptığımıza dair ufak ipuçları, neler yapılabileceğine dair ufak ipuçları ekleyip güncelledik. İlk kez rehberimizi 17 Kasım tarihinde BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Forumu'nda tanıttık. Ardından da Doğu Avrupa ve Asya Bölgesi İş Dünyası ve İnsan Hakları Forumu'nda iyi örnek olarak sunma fırsatı elde ettik. Sadece Türkçe değil, İngilizcesi de var rehberimizin. O yüzden eğer kendi ağlarınızda Türkçe konuşmayanlar, Türkçe anlamayanlar varsa veya bölgesel sorumluluklarınız varsa bu rehberi paylaşmanız mümkün. Rehbere nasıl ulaşabilirsiniz? Çok kısa bir gösteri yapacağım burada. O da hemen bizim web sitemize girip, şu an zaten slider'da bulunuyor. Buraya girerseniz indirmek için hem İngilizce hem de Türkçe kayıtlara rehberin kendisine ulaşabilirsiniz, indirebilirsiniz. Ufacık 2 tane ve görüşlerinizi de bizimle paylaşırsanız çok çok mutlu oluruz. Sunuma başlarken aslında Güzin'den rica edeyim, 2 tane küçücük sorumuz var. Acaba çeşitlilik ve kapsayıcılık dediğimizde sizin şirketlerde neler oluyor, nasıl politikalar var, bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz diye. Ben de siz soruyu cevaplarken bir yandan sunumumu yansıtacağım. Şimdi rehberde neler var? İlk başta tabii çeşitlilik ve kapsayıcılık neden önemli, böyle bir girişimiz var. Ardından politika ve uygulamalarda izlenecek yol nedir? Biraz onunla ilgili ipuçları veriyoruz. Sonra birazcık daha derine inerek adil ve güvenli bir iş yeri aslında ne demek? Biz bundan ne anlıyoruz? Onları anlatıyoruz. Liderlik, sahiplenme ve savunuculukla ilgili bir chapter'ımız var. Ve belki de sizler için en değerli olacak kısmı bir öz değerlendirme formu mevcut. Biz bu rehberi hazırlarken Webs'in rehberinden, 4 sene önce hazırladığımız Webs'in rehberinden ilham alarak hazırladık. Oradaki öğrenim ve tecrübe ve şirketlerin bundan nasıl faydalandığına dair bize verdikleri geri bildirim bu rehberin kurgusunda, iskeletinde bize destek oldu. En büyük hedefimiz aslında burada bunu bir şirketin kültürü haline getirmek. Kendi kültürümüzü şirketin kültürü haline getirmek. Bu hedefe gidebilmek için taahhüt etmemiz, mekanizmaları tanımlamamız gerekiyor. Bu 2 adımı nasıl yaparız da buraya erişiriz diye yavaş yavaş ilerledik. Birinci adımı anlama ve analiz olarak koyduk. Çünkü eğer biz kendi bulunduğumuz yerden, biraz önce hem Dante hem Demet Hanım da söyledi, bilmediğimizi bilmiyoruz. O yüzden anlamaya ve analiz etmeye ihtiyacımız var. Bunu nasıl yapabiliriz? Çerçevemizi tanımlayıp ardından mevcut durumumuzu ekonomik göstergelerle beraber inceleyerek yapabiliriz. Bir algı geliştirip ondan sonra yaklaşımımızı belirleyebiliriz. İkinci adımda ise uygulama, izleme, değerlendirme kısmımız geliyor. Burada hedef odaklı olmak, uygulama planını strateji ve uygulama planı olarak ayrı ayrı belirlemek, göstergelerimizi net bir şekilde, takvimlendirilmiş bir şekilde koymak, izleme ve değerlendirme için gerekli zamanı ve mekanizmaları, gerekiyorsa komiteleri oluşturabilmek ve bunu tek başımıza değil, bütün bu sistemi
kendisini yenileyecek şekilde ve geri bildirim alabilecek şekilde paydaşlarımıza açık şekilde yapmak. Bunların hepsiyle ilgili teker teker adımları rehberin içerisinde paylaşıyoruz. Sonda belki görünüyor sanki önemsizmişçesine ama bu işin içerisinde bir kaynak kısmı da var. İnsan kaynağı kadar bu işe finansal kaynak yatırmak da oldukça önemli hayata geçmesi için. Rehberin içerisinde küçük ipuçları, işte de karşılaşabileceğiniz ve belki farkındalığınızın o aşamada geri düşebileceği yerlerde küçük ipuçları da mevcut. Mesela burada iş ilanlarıyla ilgili olduğu gibi. Bir de bu yolculukta karşılaşabilecekleriniz de yavaş yavaş, yani azar azar tanımlandı. Örneğin bizim iş yerinde bunlar hiç olmaz. Bizim iş yerinde bizim işimiz engelli çalıştırmaya aslında hiç müsait değil gibi veya mülteciler bizim iş kültürümüze uygun değil gibi şeylerle bu yolculukta karşılaşabilirsiniz, bu tarz yorumlarla. Bu yorumlara karşı nasıl bir anlayış, yaklaşım geliştirebilirsiniz? Bununla da ilgili ufak ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Liderlik, sahiplenme ve savunuculuk kısmı bu işin belki de en sona düşmesine rağmen en önemli kısımlarından bir tanesi. Üst düzey yöneticinin önderliğinde bütün bu mesajların verilmesi, izleme ve değerlendirmenin onun da içinde bulunduğu ortamlarda yapılması çok çok önemli. Bir yandan da sadece bu işleri kendi içimizde yapmak da yeterli değil. Sizlerin yaptıklarını iyisiyle ve belki de kötü diyebileceğimiz örneklerden çıkarttığınız derslerle paydaşlarınızla paylaşmak bu ekosistemin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Gene ufak bir ipucu veya bir tip de verebiliriz. Biliyorsunuz birçok gün var. Engeller Günü, Engeller Haftası, Göçmenler Günü, Onur Haftası gibi. Bu günleri de savunuculuk faaliyetleriniz için değerlendirebilirsiniz. Son konumda öz değerlendirme ile ilgili rehberin en son kısmında engeller, mülteciler, LGBTİ artı grupları için grupların işe dahil edilmesi için kendiniz değerlendirebileceğiniz ve kendinize performans kriteri oluşturabileceğiniz formları sizlere oluşturduk. Şimdi Paul'un ilk sorulara cevap geldi. Şirketinizin çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda kamuoyuna açıkladığı bir politika belgesi var mı sorusuna evet cevabıyla %56 gelmiş. Çok mutlu oldum. Burada olduğunuz için de çok teşekkür ederiz. Hayır grubu içinde o zaman deriz ki rehberimize tekrardan bir bakın. Umarım size yol gösterir. Politika ve uygulamanın takibi için bir mekanizmanız var mı sorusunda evet biraz düşmüş. Bilmiyorum da biraz artmış. Gene rehberi değerlendirmeniz ve uygulamaya almanızı tavsiye ederim. Son sorumsa en son soruyu da alabilir miyim Güzin? Tam sorumu bitirdim çünkü. Evet, artık bu webinardan sonra çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili yapacağınız ilk şey ne olacaktır diye sunumumu bitirmek isterim. 2 dakika vereceğim. Çok çok teşekkür ediyorum herkese tekrardan katıldığı için. Birazdan Julie sözü sana veriyorum ve panelistlerimi de şimdiden kutluyorum bizlerle beraber oldukları için. Çok sağ olun. Thank you so much, Melda. We're quickly moving on to the next part of the webinar today, which is a panel discussion. And I would invite the 3 panelists to come on screen. Wonderful. We have Dr. Enver Özbay. Hello. I see you on screen. He is the Internal Audit, Enterprise Risk Management and Sustainability Director at Boyna Holding. Yeah. We also have Mr. Durmuş Topçu, who is the President of Dow Turkey and Central Asia and Regional Commercial Director for Dow Construction Chemicals, India, Middle East, Africa, and Turkey. Welcome. Hi, Julie. Hi, everyone. Thank you. Hi. Nice to be here. And last but not least, we have Ahmed
Yves Chevre, who is the chair at Eckpen Textile. Wonderful. So my name is Julie Garfield Kofod. I'm the head of human rights with UN Global Compact. And I have to say, it's a really distinct pleasure for me to be here today to discuss the important topic of diversity and inclusion. And I want to congratulate Global Compact Turkey on the launch of the business guide. It's a truly beautifully put together guide with really great content, which will guide business on this topic. So congratulations on that. You know, businesses sometimes question the necessity of for their relationship with human rights. And one of the first things that I ask is, well, do you have a policy of diversity and inclusion? And when answering in the affirmative, I can happily relate that that is indeed an engagement on human rights, because that's what this is really about, the fundamental freedoms and dignity and equality of every person. So like I said, I'm very excited to be here and to have these three distinguished business representatives and contributors to the working group to engage in a conversation for the next handful of minutes at least. I think we have about half an hour available for our discussion. So Mr. Topçu, I will start with you. Dow is a diversity and inclusion champion, not just in Turkey, but globally. And you have a very well-defined and structured approach to diversity and inclusion in your company at a global level. So I would love for you to discuss a little bit about how you initiated these policies, what forms part of the policies, how are you able to implement them at the local level, and how do you ensure that really good cooperation at a global, local level to ensure implementation across all of your operations? Over to you. Teşekkür ederim Julie. Türkçe devam edeceğim. Öncelikle böyle önemli bir yıl dönümünde sizlerle birlikte olmaktan ve böyle bir konuyu konuşmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Melda Hanım'ın ve Ahmet Bey'in nezdinde de tüm gruba teşekkür ederim önemli çalışmaları için ve rehber için özellikle. Dow 36 bin çalışanı ile farklı cinsiyet kimliklerine, cinsel yönelimlere, dillere, dinlere, tecrübelere, jenerasyonlara ve kültürlere ev sahipliği yapan 123 yaşında bir şirket. 2017 yılında bu çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlikçilik ilkelerini kurumsal stratejimizin temel taşı yaptık. Aslında hani kendi ifadelerimle anlatmam gerekirse çalışan herkesin kendini hiçbir korku ve ayrımcılık hissetmeden bulunduğu her ortamda ifade edebilmesi bizim kültürümüz için oldukça önemli bir konu. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Demet Hanım'ın bahsettiği gibi uzun bir yolculuk. Hedefimiz dünyanın en yenilikçi, en müşteri odaklı, en kapsayıcı ve en sürdürülebilir malzeme bilimi çözümleri üreten malzeme bilimi şirketi olmak. Bu konu hepimizin bildiği gibi, farkında olduğu gibi uzun bir yolculuk. Ama belirli anahtar aksiyonları almak gerekiyor. Birçok katılımcının söylediği gibi de öncelikle yönetimin taahhütleriyle başlamak. Sonra biz bu konuda şanslıyız çünkü global CEO'muz Jim Fitterling bu kapsayıcılık, çeşitlilik konusunda da chair olarak görev alıyor ve hepimizi bu konuda motive ediyor. Bütüncül bir yaklaşım getirmeniz gerekiyor şirket olarak. Yani sadece çalışanlar anlamında değil, yönetim, müşteriler, çalışanlar, ekip liderleri, tedarikçiler, endüstri oyuncuları ve kurum itibarını da gözeterek bütüncül bir şekilde ele almamız gerekiyor. Bu konuyu iş stratejisinin içine yerleştirmek gerekiyor. Özellikle yetenek işe alma ve yetenek geliştirme konularında mutlaka prosesleri kurumsallaştırmamız gerekiyor. Bu konuda örnekler verebilirim gerekirse. Tüm çalışanları dahil etme ve motive etme gerekiyor. Burada çalışan kaynak grupları dediğimiz ERG olarak tanımladığımız Employee Resource gruplarımız var. Ve kadın, LGBTİ grupları, engelli grupları,
genç çalışanlar, 50 plus çalışanlar şeklinde 10 ayrı çalışma grubumuz var. Bu kapsayıcılık, çeşitlilik konusunda tüm MAI bölgesinde focal pointleri tespit edip bunları bir network'te buluşturuyoruz. Liderleri bu konuda mutlaka sorumlu tutmanız gerekiyor. Ekip liderlerinin aksiyonları çok önemli. Çünkü örneğin biz 2020 performans ödülünün içine bunu mutlaka bir kriter olarak yerleştirdik. Tedarik zincirlerini mutlaka çeşitlendirmeniz gerekiyor. Tedarik zincirlerinde aksiyon almanız gerekiyor. Burada sevindirici lokal olarak bir örneğimiz var. Çok büyük tedarikçilerimizden bir lojistik firması WeConnect grubuna sertifikalandırdık. Çünkü dünyada global şirketlerin satın alma aksiyonlarında kadınların sahip olduğu şirketlerden sadece %1 temsil ettiğini biliyoruz. Bunu artırmak için çabalıyoruz. Biz ülkemizden böyle bir kadının sahip olduğu bir şirketi bu network'e kattığımız için çok mutluyuz. Bu birçok avantaj sağlıyor. Hem ilgili firmanın görünebilirliği hem de kendi firmamızın müşteri memnuniyeti, rekabetçiliğinin artması konusunda endüstri oyuncularını, dernekleri mutlaka bir parçası haline getirmeniz lazım aksiyonların. Biz burada EMÇEM'le, YASET'le, TÜSİAD'la ve birçok farklı kurumla işbirliği yapıyoruz. Tabii ki gelişmeleri de izleme ve raporlamalısınız. Demet Hanım'ın bahsettiği çok önemli bir konu var. Data konusunun çok önemli olduğunu söyledi. Biz çalışanlarımızla her sene mutlaka Voice diye tanımladığımız bir anket yapıyoruz ve burada onların seslerini duymaya, anlamaya çalışıyoruz. Ve bu konu oldukça önemli bir parçası. Hem eşit fırsatlar tanıyor muyuz diye. Ama gelişmeleri izleme, raporlama kısmı, sonuç alma kısmı önemli. Bu aksiyonlarımızın sonucunda Türkiye'de memnuniyetle belirtmeliyim ki ofis çalışanlarımızda %55 kadın sayısına, fabrikalardaki beyaz yakalarımızda %30'lu rakamlara, yönetici seviyesinde ve yönetim takımımızda da %40'lı rakamlara ulaştık ve önümüzdeki yıl 50. yılımızı kutlayacağımız daha Türkiye'de de %50 yönetim takımında kadın çalışan sayısına ulaşmaya çalışıyoruz. Hedefimiz var. Global ekip, global liderlik takımında da 2017'den bu yana %7'lerden %31'lere çıktık. Bu aynı şekilde yine global board memberlarda da %15'ten %27'ye kadın temsilinde ulaştık. Avrupa'da da son yapılan 850 firma arasında 15.000 çalışanla yapılan bir ankette de 8. firma olarak seçildik. Dolayısıyla umarım sorunuza cevap verebilmişimdir. Şimdilik burada duruyorum. Teşekkür ederim. No, all very wonderful information. And I must say, you really touched upon some of the very key issues for respecting human rights and living up to the UN guiding principles. You've mentioned the dialogue with the employees, the working groups that you have, that there is leadership responsibility, performance criteria for leaders and team leaders to live up to these criteria. So thank you really for going through all of that information. Very, very impressive. So with that, we'll turn to Mr. Özbay. So Boyner Group's starting point for diversity and inclusion has been women's empowerment. But I understand that you're now trying to expand on that. So I would love for you to explain a little bit about your journey. Where did you start out? What are you expanding into now? And what has been the considerations behind that expansion? Merhaba Julie. Önceki teşekkür ederim. Şimdi bilindiği üzere bu web, yani Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde ekonomik yaşamın içerisinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlendirilmesini hedeflenmektedir. Boyner Grup olarak da biz 2011'de bunun ilk imzacılarından biriyiz. Bu toplumsal cinsiyet çalışmalarında olduğu gibi çeşitlilik ve kapsayıcı çalışmalarımızın da özünü ekosistemin sürdürülebilirliğinin yanı sıra hak temelli yaklaşım olduğunu ifade edebilirim. Yani bu çalışmalardaki temel motivasyonumuzu bu şekilde özetleyebilirim.
Şimdi böyle baktığımızda, yani insan hakları çerçevesinde baktığımızda LGBT, mülteci veya engelli çalışma arkadaşlarımızın hakları konusunda da iş dünyasının önemli sorumlulukları olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda hiç kimseyi arkada bırakmadan, arkada, geride ve dışarıda bırakmadan kapsayıcı bir gelişme, ilerleme ve revan yollarını iş dünyası olarak aramak zorundayız. Dolayısıyla sorunuzu özetlemek gerekirse, bu çalışmalarda yer almamızın temel meselesi sadece bir konuyla bu insan haklarını başaramayacağımızı, dolayısıyla bunun tüm boyutuyla çalışılması gerektiğini, toplumsal cinsiyet çalışmalarının yanında çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarının yanında da bütünüyle yer almamız gerektiğini düşündüğümüzden dolayı bu çalışmalarda yer alıyoruz. Wonderful. Thank you so much. And so we do have a second round of questions, so we will get into the weeds of this in a little bit, but I want to bring in our third and last panelist as well, Mr. Ahmed Yuveshere. I hope that I pronounced your last name correctly. It's probably as difficult for me as my last name is for you. So I know that you've implemented a project called Migrant Women in Textile, and we will actually get back to a bit more details about this project in the second round of questions. So hold off of that for now. I do want you to elaborate a little bit about the state of play for sustainability and diversity and inclusion in the textile sector. So what are the challenges that you're seeing, and what are the opportunities that you're grabbing onto? Öncelikle burada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Tabii soyad bir kaderdir ve ne yazık ki kendi dilimi konuşan insanlar arasında da zor telaffuz edilen bir soyadım var. Bizler markalara imalat yapıyoruz. Özellikle global markaların konfeksiyon ürünlerinin imalatını yapıyoruz. Bundan 5 yıl kadar önceydi yanılmıyorsam, H&M'de bir sürdürülebilirlik departmanı kurduk beraber, onların mentorluğunda. Ve bu da bizim tabii ki işleyiş felsefemizde büyük değişikliklere yol açtı. Adil yaşam ücreti ve diyalog projeleriyle girdik biz bu sürece. Şimdi tabii tekstil sektörünü sorduğumuz için özellikle o konudan anlatmak istiyorum. Tabii benim sektörümde tüketiciden markaya, markadan imalatçıya sürdürülebilirlik konusunda bir baskı var. Bu sanırım elektronik sektöründe de var, diğer sektörlerde de var ama özellikle tekstilde bu daha fazla ön plana çıkıyor. Bugün sürdürülebilirlik konusu benim sektörüm için bir kar zarar, maliyet konusu değildir. Bugünün dünyasında benim fast fashion imalatı yapan bir imalatçıysanız sürdürülebilirlik politikalarına uyum sağlarsınız ya da sağlamazsınız. Sağlarsanız kapasiteniz büyür, sağlamazsanız ortadan yok olursunuz. Bütün mevzu burada aslına bakarsanız kapasitenizin ya da bu sektörde var olmanızla ilgilidir. Bunun maliyeti, ki bence çok ciddi maliyetleri var kısa vadede, özellikle su tüketiminde, enerji kullanımında bazı şeyleri yıkmamız gerekiyor ve bunun maliyetleri var. Bunları sağlayabilecek altyapıların şu an sektörde hazır olduğunu sanmıyorum. Ama hazır olanlar, olmayanlar yok oldukları için onların kapasitelerini alarak daha büyüyecekler. Bu bugünün dünyasında artık çok net olan bir konu. Bu yüzden bu işin maliyeti, örgüte adapte edilmesi daha sonra tartışılması gereken konular. Asıl olan bu sektörde yer alacak mıyız, tekstilde yer almayacak mıyız, yer alacaksak bunu yapıp yapmayacağım. Çeşitlilik ve kapsayıcılığı sordunuz. Açık konuşmak gerekirse ben bu konuda birazcık sektörümün tüm paydaşlarını biraz ön yargılı ve samimi bulmadığımı belirtmek isterim. Çünkü kısıtlıların çalıştırılmasında veya engellerin çalıştırılmasında, dezavantajların çalıştırılmasında veya yabancı işçilerin çalıştırılması konusunda herkes evet bunlar çalıştırılmalı derken engelli vatandaşlarımızın çalıştırılırken çalışma imkanlarını ya da kariyerlerinde ilerlemelerini sağlayacak altyapıyı sağlamıyorsak bu işte bir samimiyet problemi var demektir. Veya mültecileri iş hayatına sokalım ama benim fabrikamda olmasın, onları içeriye alacak projeleri geliştirmeyelim diyorsak bu bir samimiyet problemidir diye düşünüyorum. Bu tabii bir bilinç düzeyi değişimi gerektiriyor. Bu bir zaman alacak bir süreç. Ama açık konuşmak gerekirse özet olarak şöyle söyleyeyim. Çeşitlilik konusunda herkeste bir heves var. Amatör bir
çaba var ama kapsayıcılıkta herkes sınıfta kalıyor. Dante'nin biraz evvel belirttiği gibi herkes evinin önünü süpürmüş olsaydı biz belki bu konuları konuşuyor olmayacaktık. Ben tabii sektörümde veya kendi kapasitemde bu işlerde önce olanlardan biri olduğum için beni çağırdınız. Teşekkür ederim. Umarım başkalarına da bu konuda ilham veririz ve bizden sonra başka firmalarda bu tip projelerde yer alırlar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Wonderful. Thank you so much for that answer. And I love the message of do or die, which is a term that has originated here in Brooklyn, where I'm currently based. So, you know, it's a message that we mirror as well in our board at UN Global Compact, that you either have to adjust or you will become extinct. And I think that's a very clear and very important message. So thank you for highlighting that. So, Mr. Topçu, I'll turn back to you again and discuss a little bit about the year of 2020, which has been an extraordinary year in all possible ways. So what has been your considerations around human rights and diversity and inclusion in this time of crisis? Have you reconsidered your diversity and inclusion policies at any point? Has your commitment to human rights lessened to put other priorities at the forefront? And how have you ensured your business continuity as well in this past year? Over to you. Teşekkür ederim. 15 Mart tarihinde hızla evden çalışmaya yöneldik. Çünkü hızlı hareket etmek istedik ve beyaz yakalarımızın neredeyse tamamını evden çalışmaya yönlendirdik. Şanslıydık. Bu konuda IT altyapımız oldukça yeterliydi ve bunu becerdik. Mavi yakalarımızda ise olanlarda devam ettik ama olmayanlarda vardiya sistemine geçtik ve kronik rahatsızlığı olan arkadaşlarımızı tespit edip onların evde kalmalarını sağladık. Global bir şirketin parçası olmanın avantajlarını yaşadık birçok anlamda ve çok büyük zorluklar yaşamadık ama kriz yönetim takımı dediğimiz takımla haftada 2 defa toplanarak ve her hafta mutlaka arkadaşlarımızla birebir toplantılar yaparak yoğun bir şekilde bilgilenmeye ve bilgilendirmeye çalıştık. Hem yönetimimizden gelen nasıl korunacağımıza dair bilgilendirme, hem de arkadaşlarımızın içinde bulunduğu durumu, özellikle kadınların, çocukların evde olması dolayısıyla yardımcılarını eve kabul etmeme durumlarıyla, aynı zamanda hem çocuklarıyla ilgilenme, hem çocuklarının eğitimlerini evden sürdürebilme, hem de iş dengesini yakalayabilme anlamında oldukça esnek davrandık ve bunu hala bugün de sürdürüyoruz. Bu 9 ay boyunca en önem verdiğimiz konulardan biri bu oldu. Sadece kadınlarımız değil, tüm aileyi anlamaya, tüm ailenin ilave sorumluluklarını veya bu durumun getirdiği sorumluluklarını anlamaya çalıştık. Bu kısmı çok önemsiyorum. Ve şu güveni yarattık. En ufak bir şüphede işe gelmeme özgürlüğünü tanıdık. Çünkü en önemli kriterimizden bir tanesi iş yerinde birbirimize hastalığı bulaştırmamak ve birbirimizi korumak olduğunu düşündük. Ve en ufak bir şüphede tüm çalışanlarımıza bu özgürlüğü vermek istedik ve bunu bugüne kadar başarıyla uyguladık. Dolayısıyla önemsiyorum. Tabii ki hem fabrikalarımızda hem ofislerimizde bina yönetimleriyle hijyen önlemlerini sonuna kadar aldık. Takip sistemi yaptık, düzenli duyurular yaptık. Ama çalışanlara ilave destekler vermemiz de gerekiyordu. Özellikle 7/24 çalışan destek programımız var. Hem psikolojik anlamda danışma hem sağlık soruları anlamında danışma. Bu sistemimiz çok etkin bir şekilde devrede oldu ve tüm çalışanlarımızın kullandığını memnuniyetle tespit ettik. Sağlık sigortası sistemimizin yine kapsayıcılığını, bu şeyi kapsaması konusunda, bu pandemi sürecini kapsaması konusunda olumlu adımlar atıldı. Bu hepimize bir güven verdi. Tüm çalışanlarımıza güven verdi. Eğitimler sürekli düzenledik. Psikologlar, diyetisyenler, sağlık sorunlarıyla ilgili doktorlarla eğitimler verdik. Çalışan kaynak grupları toplantılarına devam etti ve çok ciddi bir iş yerine dönüş planı
hazırladık. Bu global bir plan. Çünkü biz kriz yönetim takımı olarak aynı zamanda bölgenin kriz yönetim takımı toplantılarına da katılarak hem doktorların yönlendirmesiyle bir iş yerine dönüş planı yaptık. Zorunlu olan kısımlar diye 3 aşamalı bir plan yaptık. Hala 1. aşamasındayız. Fabrikalarda 2. aşamasındayız. Dolayısıyla son derece sistemli bir şekilde çalışanlarımıza içinde bulundukları durumu birebir takip ederek onlara esneklik sağlayarak, hatta yaz döneminde özellikle tatil bölgelerinde aileleriyle bir arada olmak isteyen çalışanlarımızın gidip oradan çalışmaya devam etmelerini sağladık. Yani bölge sınırlaması vesaire hiçbir zaman söz konusu olmadı. Dolayısıyla başarıyla bugüne kadar yürüttük. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Thank you so much. And you mentioned the mental health of your employees, which I think is such an important thing in these times. And the mental load is what is referred to here in the States, at least, of managing everything at one time. And I think that has become much more condensed when everything is happening in the very same space at home. So that is indeed a very important factor. Mr. Özbay, we'll come back to you now again. So you have been one of the contributors to the working group. And this question is a little bit about you and a little bit about us. So I wanted to know about the reasonings for you to join the platform, and how has the work of Global Compact Turkey's work on diversity and inclusion helped you so far? And then in turn, what do you expect going forward, both from Global Compact GCO headquarters and from Global Compact Turkey in your continued journey? What is it that we should be focusing on now that the guide is here, moving into the future? Teşekkürler Julia. Öncelikle evet, bu çalışma grubunda yer aldık ve önemsiyoruz da bu çalışma grubunu. Ben Global Compact Yönetim Kurulu üyesi olarak da özellikle bu çalışma grubunu ayrıyeten de önemsiyorum. Niye bu grupta yer aldık? Şunu söyleyeyim, Ahmet Bey biraz önce bir şey söyledi, onu biz tecrübe de ettik. Şimdi kadın çalışmalarla ilgilenmek biraz daha seksi bir konu ve daha toplumsal olarak karşılığı olan bir konu. Ama mesela mülteci konusu o kadar öyle seksi bir konu değil ve o kadar kolay bir konu da değil çalışması. 2013'te özellikle ülkemizde bu Suriyeli göçmenler geldikten sonra bu konu özellikle bazı sektörlerin problemi haline geldi. Yani her sektörün değil de sadece bazı sektörlerin problemi haline geldi ve biz de tekstil ve bu alanda çalıştığımız için biz de bu konuyla çok ilgilendik ve ilgilenmek zorunda da kaldık. Diğer markalar ve paydaşlarla birlikte 2013'ten 2020'ye hala sorunlarımız devam ediyor. Yani orada çıkan konularda bir taraftan biz mültecileri insan hakları kapsamında ilgilenmek istiyoruz ve onların sorunlarına katkıda vermek istiyoruz. Ama bir taraftan da sigortasız insan çalıştırmak istemiyoruz. Bu da bizim sürdürülebilirlik amaçlarımızdan biri. Ama somut durumda bu ikisi bir arada olmuyordu. Çünkü çalışma izni yoktu bu arkadaşlarımızın. Dolayısıyla sigortasız çalışma durumları. Dolayısıyla orada iki amacınızı birden gerçekleştiremiyordunuz ve bir amacınızdan vazgeçmeniz gerekebiliyordu veya çözüm bulmanız gerekiyordu. Dolayısıyla bu alanlar bazen mayınlı alanlar olduğu için firmalar uzak durabiliyor. Bu çalışma grubu bu anlamda hep birlikte bir şey yapmak için de bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani tek firmanın üzerine kalmadan birlikte bir şey yapmak gerektiğini daha iyi ifade edebilmek, daha iyi anlatabilmek ve birlikte çözüm önerileri geliştirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Onun ötesinde sadece mülteci olarak düşünmeyin. LGBT bireyler, engelli bireyler olarak da baktığımızda bir şirketlerin potansiyel, yetenek ve kapasitesini ortaya çıkarmada da çeşitlilik ve kapsayıcılık yaklaşımının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yine yasalara göre engelli çalıştırılması zorunlu olmakla birlikte genelde uygulamada işte diyelim ki %4 engelli kotasını sağlamak için engelli arkadaşların işte daha çok yeteneklerine göre değil de en basit ve gelişime açık olmayan işlerde çalıştırarak bu zorunluluğun bertaraf
edildiğini görüyoruz. Yine bu çalışma grubunda yer alarak bunların çalışma zorunluluğundan değil, potansiyel yeteneklerinin şirketin potansiyel gelişimine de katkısı bulunduğunu anlatabilmek için de önemli olduğunu düşünüyoruz. Biraz önce belirttiğim gibi herkesi kapsayacak şekilde ilerlemek zorundayız. İş dünyası olarak bunu bir araya gelip bu yolları araştırmak zorundayız. Bu yollar ezber bozacak yollar olabilir, sıra dışı olabilir. Şu an mevcut durumda erken de olabilir. Mesela LGBT çalışma arkadaşlarımızın sorunlarıyla ilgili. Yine insan hakları çerçevesinde baktığımızda bu çalışma arkadaşlarımızın bir sürü heteroseksüel arkadaşlarımızın yararlandığı haklardan yararlanmadığını görüyoruz. En önemlisi sadece somutlaştırmak için heteroseksüel evliliği yasal olarak tanındığı ve bununla dayalı haklar o arkadaşlarımıza verilmesine karşın LGBT evlilikleri veya birliktelikleri tanınmadığı için bu arkadaşlarımızın çalışma yaşamında bu hakları da tanınmıyor. Dolayısıyla bu sorunları iş dünyası olarak bir araya gelip çözmek, birlikte geleceğe hazırlamak için önemli olduğunu düşünüyorum. Global Compact'ta ne bekliyoruz kısmına gelince, Global Compact bu anlamda çok önemli bir katkı vereceğini düşünüyorum. Yani şirketleri bunu anlatmada, içselleştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında çok önemli bir rolü olacağını düşünüyorum. Bu birlikte çalışmanın önemli bir sevindirici haberi de bu çeşitlilik ve kapsayıcılık rehberini hazırlayabilmiş olmamız. Bu çalışmanın ilk meyvesi diyebiliriz. Bunu gelecekte dönüp şirketlerimize uygulamak için daha yoğun çalışmamız gerekiyor ve bu çalışma grubunda 3 tane grup çalıştık. LGBT, engelli ve mülteci. Ama bunlarla sınırlı değil. Değişen teknolojiyle birlikte işlerini kaybeden arkadaşlarımız var. Son bir örnekle bitirmek istiyorum. Ben Mülkiyeler Birliği'nden mezun oldum. Eski bir okul. Yaklaşık bir 100 yıl önce dekanın atlı araba kullanıyormuş makam aracı olarak. Sonra zamanla bu atlı araba yerine artık normal otomobil makam aracı olarak alınmış. Ve okul yönetimi o atlı arabayı kullanan kişiyi işten çıkarmak yerine yeni alınan makam arabasını kullanmak için eğitmiş ve onu istihdam etmeye devam etmiş. İş dünyasının da gelişen teknolojiyle birlikte yeni iş durumlarında dezavantajlı düşen çalışma arkadaşlarına yeni durumlarda da çalışabilecek yetenekleri kazandırmak için sorumlulukları olduğunu ve bunları da ileriki çalışma dönemlerinde çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde de bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Wonderful, and thank you for outlining the power of numbers. You know, there's a South African proverb that goes, if you want to go fast, go alone. If you want to go long, go together. And I think that's definitely true for this agenda as well. So that was a wonderful point to draw out. As well, the point about filling quotas. No one wants to be the token. You're not really living up to your responsibilities of providing fundamental freedoms and dignity and equality to people if you're hiring someone just to fill a quota. So thank you for pointing those points out. And so we will go back to Mr. Yeveshere. So you've talked about the challenges in general in the textile sector. And you explained the situation at the local level. Could you apply your company to those situations and those circumstances? What have you done to reflect the changes in the societal needs in your company's actions? And then also share a bit more detail about the project on migrant women in textile, which I mentioned at the outset. Tabii, zevkle. Ben de mülkiye mezunuyum. Katılımcıların 3'te 2'sinin mülkiye mezunu olması da enteresan bir tesadüf olmuş, onu düşünüyorum. Bizim bu projemizin konusu açıkçası Afgan ve İranlı mültecileri, özellikle kadın çalışanları sadece, tekstil sektörüne kazandırmak amacıyla başladı. Şu an içinde bulunduğum bölgede bizim gibi kurumsal yapılarda değerlendirmediğimizde bu insanlar illegalitenin elinde kaçak yollarla çalıştırılıyordu.
Biz bu projeyi aslında geçen sene başlamadık. Bundan yaklaşık bir 4-5 sene önce bunun denemesini yaptık. Çünkü operatör bulma konusunda tekstil sektöründe benim bölgemde ciddi bir problem yaşıyoruz. Çıraklık sistemi yakın zamanda Türkiye'de bozulduğu için ne yazık ki arkadan bizim sektöre mavi yaka çalışan girişi çok düşük oranda ve bu da 10 yıl sonra arz aşamasında büyük problemler yaratacak gibi görünüyordu. Ama bu sürece girdiğimizde, ilk başladığımızda çok büyük sıkıntılar vardı. Emrah Bey'in biraz evvel bahsettiği gibi ne yazık ki devletin çalışma izinleri konusunda ilerlemesi imkansız bir yapısı vardı. Ve bizler tabii daha mikro ölçekli organizmalar, örgütler olduğumuz için onları aşamıyorduk. Markalar, çalıştığımız global markalar tabii çalışma izni alamayınca sigorta yaptıramıyorduk. Öyleyse insanları barındıramıyorduk. Markalar bu konuda birazcık daha çekingeleri vardı. Çalışanlar özellikle iş arkadaşları bu konuda çok niyetsizdi. Yani biz bir ön görüşme yaptığımızda bile mavi yaka çalışanlarımız bu konuyu kesinlikle istemediklerini belirtmişlerdi. Yani bu projeye örgütü de hazırlamamız gerekiyordu. Bir de ne yazık ki mültecilere ulaşma yöntemini bilemiyorduk. Yani onlara nasıl ulaşacağımızı bilemiyorduk. O yüzden biz bunu birkaç sene önce başladık ve ne yazık ki iptal etmek zorunda kalmıştık. Daha sonra projenin başladığında İLO ile iletişime geçtik. İLO bu süreçlerin çoğunu bizim adımıza açma konusunda büyük destek sağladı. Eğitim kısmını Halk Eğitim Merkezi ile sağladık. Makine teçhizatı konusunda desteği bize İLO verdi. Sosyal hakların birazını biz verdik, paylaştık. Bizim görevimiz bu eğitim sonucunda istihdam sağlamaktı. Ve biz bu projeyi bu şekilde tamamlayarak istihdam sağladık. Üretim alanı olarak başka bir yerde eğittiğimiz için bu insanları mevcut personel de bu süreçte bir alışma devri geçirdi. Yani bu arkadaşları örgüte dahil ettiğimizde beklediğimiz bir reaksiyon yoktu zaten ve olmadan şu an çalıştı. Bizler büyük bir grubun konfeksiyon imalat bölümündeyiz. Yani onun bir parçasını oluşturuyoruz. Asıl amacımız bunu diğer taşeron altyapılarımıza da yayarak bu yöntemi bir sistem haline getirmek. Şu an sadece başladığımızda kendi in-house'umda başlamıştı bu çalışan arkadaşlar bizde çalışmaya. Ama şu an ikinci aşamadaki nakış, baskı ve diğer fason arkadaşlarda da bu yöntemle çalışmalar başladı. Biz ufak sıkıntı yaşadık bu pandemi sürecinde. 3 ay kadar onların çalışmasalar bile çalışma izinlerini yenileyemedik. Ama gene de asgari ücretlerini vererek bu süreci atlatmalarını sağladık. Ve şu anda hep beraber çalışıyoruz. Örgütte gayet uyum içerisinde çalışıyoruz. Tabii bunu biz genişletmek istiyoruz bu çalışmayı. Tüm imalatçılarımıza yayarak bunu yapıp ayak olmak istiyoruz açık konuşmak gerekirse böyle bir şey çalışmada. Benim anlatabileceğim bu. Detayları budur. Thank you so much. Also for hitting on the ILO mantra of reskilling and upskilling. I think that is indeed the future of work, not just for this context, but also for the climate change context and a just transition. So that is indeed a very, very important point. And I think that with that, we're actually perfectly on time to hand it over for closing remarks. I would like to thank the three of our panelists for being so diligent with time and for bringing forth such very interesting points and for your engagement in the D&I agenda. Thank you so very, very much. Melda, back to you. Teşekkürler. Çok teşekkürler Julie. Gerçekten harika bir panel yönettin. Burada aramızda olduğun için de tekrardan müteşekkiriz. Biliyoruz saat farkı da pek senin için seni zorlayacak bir şey değildi. Ancak aramızdasın. Çok çok mutlu olduk. Son birazdan Ayvara'nın video mesajına geçeceğiz. Ondan önce ufak bir toparlama yapmak istiyorum. Bugün Dünya İnsan Hakları Günü'nü rehberimizle kutlamak istedik. Bizler beraber çalıştıkça enerjilerimizi, bütün paydaşlarımız enerjilerimizi bir noktaya kanalize ettikçe etkimizin çok daha artacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde böyle günlerde, özel önemli günlerde
ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet eden, dikkat çekebileceğimiz, farkındalık yaratabileceğimiz günlerde paydaşlarımızla beraber kutlama yapmaya devam etmek ve içeriklerimizi paylaşmaya, etkimizi artırmaya devam etmek istiyoruz. Bu ilkiydi. Önümüzdeki dönemde bizi izlemeye devam edin diyeceğim. Şimdi Ayvara'nın video mesajı için Güzincim senden yardım isteyeceğim. Çok teşekkürler herkese tekrardan katıldığınız için. Dear friends and colleagues, thank you very much for allowing me to address you today. You will all agree with me that the private sector is much more than an engine merely for economic growth. It is one of the key enablers of inclusive and sustainable development. From an economic point of view, businesses and investors create jobs, develop and fund technologies and innovation, and provide critical goods and services demanded by households, communities, other private sector entities, and the government. From a more developmental perspective, businesses provide pathways to lift people out of poverty. They develop a reliable tax base, which is a means to finance sustainable development. Expanding economic opportunities improves security and stability by creating the conditions for communities to thrive. Beyond the classical corporate social responsibility approach, private sector actors are increasingly becoming a partner for governments, CSOs, and international organizations through inclusive business models which contribute to development efforts. The world is experiencing one of the deepest recessions since the Great Depression in the 1930s, owing to COVID. The COVID-19 pandemic emerged as an unprecedented global health crisis, taking its toll on the world. Almost everywhere, the pandemic continues to threaten lives and livelihoods. The COVID-19 crisis is pushing millions of people into poverty, widening existing inequalities, threatening lives and health outcomes, creating a disproportionate impact on vulnerable populations, women, youth, elderly, the poor, precariously employed, and disrupting progress towards the sustainable development goals. The crisis, on the other hand, also creates an opportunity to address the inequalities, exclusion, and other injustices that have been exposed by this crisis. Instead of going back to unsustainable systems and approaches, there's a need for transition to a more sustainable and resilience-based approach in many areas, such as renewable energy, sustainable food systems, gender equality, stronger social safety nets, universal health coverage, and an international system that can deliver consistently, effectively, and universally, with the Sustainable Development Agenda as our guide. Human rights should be at the center of recovery and building back better. The global goals can only be reached if we're able to create equal opportunities for all, addressing the failures exposed and exploited by COVID-19, and apply human rights and international standards to tackle entrenched, systemic, and intergenerational inequalities, exclusion, and discrimination. All businesses have an independent responsibility to respect human rights, as set out in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, even in times of economic hardship and public health crisis, and regardless of whether and how governments are meeting their own obligations. In this sense, as one of the key enablers of inclusive and sustainable development, the private sector has a critical role in building back better and designing the post-COVID-19 era. COVID-19 has derailed many things. It has shifted the focus away from long-term planning to immediate needs. Immediate actions need to be taken to address the pandemic's toll of high unemployment and the shuttering of businesses, which hurt the poorest and most vulnerable. However, it is also critical to think long-term, build resilience, and limit the impact of future crises on businesses and the world of work. The private sector needs to accelerate efforts to align investments with sustainable development objectives and integrate the SDGs into the core business model. It is also critical to establish scalable, innovative financing and investment means to advance the SDGs, including through financing and risk-sharing tools, joint investment, and business matchmaking platforms, among others. With more than 11,000 companies and 3,000 non-business signatories,
that have joined the UN Global Compact since the year 2000, the UN Global Compact guides private sector in their sustainability journey. Global Compact Network Turkey supports the private sector in capacity building, target setting, shaping, and sharing sustainability agenda at local and global levels. The network collaborates with other UN agencies to provide a common learning platform. Today's event is one of the best examples of these efforts. We listened to the vision of leaders about the role of business to support human rights. We are inspired by examples showing how business can ensure diversity and inclusion by taking SDG 10 and human rights as their base. We also witnessed the launch of the Diversity and Inclusion Guide for Business. I would like to congratulate all the contributors and the facilitators of the working group for their timely achievement. I hope the companies will use the guide effectively and implement diversity and inclusion in their strategic and operational processes. In concluding, COVID-19 could be a wake-up call for the whole world. Thus, the recovery from the pandemic should focus on the principle of leaving no one behind. I call for all of you to join our efforts to create a more just and equal world in times of crisis and beyond. Thank you very much for your attention. Bugün Alvaro aramızda olamadı. Alvaro Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü. İnsan Hakları Günü toplantıları nedeniyle Ankara'da çeşitli temaslar yapıyor. Bugün aramızda olamadı ancak video mesajını göndererek hem kendi yaptığı çalışmaları hem de bizim çalışmalarımıza değinmek istemişti. Tekrardan katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Geri dönüşlerinizi, geri bildirimlerinizi lütfen bizimle paylaşınız. Bu webinarın kaydını YouTube kanalımıza da ekleyeceğiz. Oradan da takip edemediğiniz kısımlar veya paylaşmak istediğiniz kişiler olursa paylaşabilirsiniz. Tekrardan katıldığınız için teşekkürler, iyi akşamlar dilerim.